Ben bir yönetim danışmanıyım ve öğretim üyesiyim. İşin aslı yaklaşık 20 senedir şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda ve pazarlama konusunda yeni stratejik plan konusunda yeni ve örgütlenmeleri konusunda onlara yeni bir şeyler katmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Bilişim Üniversitesi'nde öğretim üyesiyiz, İşletme Fakültesi'nde. Orada da yüksek lisans ve doktora dersleri okutuyorum çoğunlukla. Biraz böyle teoriyle pratiği birleştirmeye çalışan bir yaklaşımımız var. Hem piyasadaki gerçekliklerle üniversitedeki akademik dünyayı bir araya getirmeye çalıştığımız çalışmalar yapıyoruz. Genel haliyle böyle bahsedebilirim. Bıçaksız restoran bir hayal üzerine kurulmuş bir işletme. Birçok işletmede olduğu gibi biz böyle Bursa'da biraz böyle parasal maddi kaygıların dışında gerçekten insanlara huzur verebilecek, güzel bir mekan, insanların evinin arka bahçesi olabilecek bir mekan sunabilmeyi istedik. Ve bunun sonucunda da böyle bir arayışa başladık. İlk önce bir konsept tasarımı, ürünler, bunlarla ilgili uzunca bir aşama geçiyor biliyorsunuz. Daha sonraki dönemde de işte artık hayat bulmaya başladığı bir aşamaya geldik. Biz uzun süre pişen etler konusunda ilk başta uzmanlaşmayı amaçladık. Çünkü tandır Anadolu'nun kadim lezzetlerinden bir tanesi ama çok fazla Bursa'da özellikle sunulmayan bir ürün. Bunun sonucunda da bir tandır ürünlerini hem doğrudan kendi başına hem de bir takım yöresel yemeklerin içerisinde katarak sunduğumuz bir menü anlayışı, bir konsept geliştirdik. Bunun sonucunda da yaklaşık 100 çeşit yemek ortaya çıktı. Birinci yılımızdan sonra ızgara yemeklerini de tekrar bünyemize kattık. Bu sayede de hem bıçaksız hem bıçaklı ürünleri aslında birlikte sunduğumuz bir menü oluşmuş oldu. Şu an dediğim gibi 100 civarında ürün sunuyoruz. 3 temel mutfakta aslında hizmet veriyoruz. Bu 3 mutfak aynı masanın siparişini eş zamanlı bir koordinasyon içerisinde yapmaya çalışıyor. Biz uzun bir araştırma süreci sonucunda bu mimarlık şirketimize karar verdik. İşin aslı yeri bulduğumuz andan itibaren ki işte bu mekanı bir tarla olarak almıştık yaklaşık olarak. O andan itibaren aynı zamanda bir mimar ekip arayışına girdik. Birçok firmayla görüştük doğrusu. Bu esnada işin maliyeti, bütçesi, sunabildikleri kişilerin yaklaşımları hepsi eşit önemdeki konulardı bizim açımızda. Yani birer değerlendirme kriteriydi. Ve bu değerlendirme kriterlerinin sonucunda hem kolay irtibat kurabildiğimiz hem sıcak bir şekilde çalışabildiğimizi gördüğümüz, bununla beraber ortak fikir geliştirdiğimizde o fikir bombardımanının bakiyelerini yani sonuçlarını çok iyi özetleyip tekrar işe dönüştüreceklerine inandığımız için senfoni ekibiyle çalışmaya karar verdik. Bu tabi uzun bir tasarım süreci, aynı zamanda kısa süreli bir şey değil, böyle çok detaylı bir mekanın tasarlanması, her bir bölümünün ayrı fonksiyonları olan bir mekanın tasarlanması uzun ve kapsamlı bir süreç. O yüzden de bize böyle tam uyum sağlayabilecek ve bu teknik becerileri yüksek bir ekiple olmasını önemli gördük ve kendileriyle bu şekilde çalıştık. İlham kaynağı olarak yaptığımız araştırmalar vardı belki. Tek bir şeyden etkilendik diyemeyiz ama bir mekanı çekici kılan konuları anlayıp, araştırıp karşılıklı olarak hem biz hem mimari ekip olarak bir zeminde yoğurduk aslında. Bu uzun bir araştırma dönemi oldu. Bu dönemin sonucunda hani bir işi böyle yaygınlaştırdığınız, genişlettiğiniz, sonra buradan itibaren yeterince genişlettiğinizi düşündüğünüz yerde daraltarak sonuca gittiğiniz böyle bir eğri olur çoğunlukla bütün işlerin oluşturulmasında. Biz o zenginleştirme aşamasında biz kendimiz de buraya çünkü hem çok emek verdik hem çok sevgi verdik açıkçası. Burası bizim için tam ticari bir kuruluş değildi. O yüzden de bir hobi gibi gördüğümüz için de aynı zamanda çok
büyük saatler, uzun saatler boyunca yaklaşık 3 aylık falan böyle yoğun bir araştırma dönemimiz oldu. Birçok örnekler, uygulamalar, dünyadaki iyi örnekler, bunlarla ilgili etraflı bir değerlendirme yaptık. Bizim kendi araştırdığımız kadar mimar ekibimiz de araştırmalar, değerlendirmeler yaptı ve tabii bu mühim olan, bu kadar hayal gücüyle zenginleştirilmiş olan şeyin somut bir hale dönüştürülmesiydi. Bence ilham kaynağı ve araştırma aşamasından daha önemlisi bunun gerçekten bir işe dönüştüğü aşama. Biz de orada esas güzel ve verimli çalışmaları o aşamada yaptık. Bütün projeler tam böyle mi yürütülüyor onu bilmiyorum. Ama bizim projemizde özellikle bu böyle çok iç içe geçtiğimiz, bizim bir ekip olduğumuz bir süreç yaşadık biz. Bu belki bazı projelerde Symphony'nin getirip hazır tasarımları artık sonuç olarak müşterinin önüne koyduğu durumlar olabilir. Onu tam bilemiyorum. Ama biz o dönemde tam bir ekip olduk Symphony ile ve neredeyse haftada birkaç gün hatırladığım uzun saatler boyu çalışmalar yaptık. Karşılıklı çalışmaların sonucunda aslında hafta hafta bu evrimi aşamaları biz kendimiz gözlerimizle gördük. O yüzden karşımıza çıkan şey haftalar boyunca tam bizim istediğimiz gibi evrilmiş bir şey oldu. Dolayısıyla da hayal ettiğimizden, hatta hayal ettiğimizin daha ötesinde bir tasarımla karşılaşmış olduk belli aşamada. Yaklaşık yani budur dedikleri aşama yaklaşık %90 falan olgunlaşmıştı. Son aşamada tekrar o takım çalışması birliğimizle ufak düzeltmelerle birlikte en nihai ve en son halini aldırmış olduk. Tasarladığımız hayalimizdeki konuyla ortaya çıkan hayalimizden biraz daha güzel oldu diyebilirim bu anlamda. Bizim proje dönemimiz bir takım çalışması şeklinde geçti. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz bunlar gibi daha önce bir sürü proje tasarlatmış insanlar değildik ama ne istediğimizi bilir durumdaydık. Symphony ekibi de burada kendi yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koyma konusunda istekliydi. Uzunca bir dönem, birkaç ay boyunca haftada birkaç güne varan böyle ortak çalışma seanslarımız ve karşılıklı böyle bilgi paylaşımı, tasarımın ilerlemelerini gördüğümüz bir aşama yaşadık. Bunun sonucunda düşündüğümüz proje böyle aşama aşama aslında biraz gözümüzün önünde gerçekleşti gibi oldu. Ve o bizim işte kendi görüşlerimizle ilgili, buranın olması gerektiğiyle ilgili hayallerimiz aslında Symphony ekibinin kendi becerileriyle piştiğinde çok daha güzel sonuçlar verdi, ortaya çıktı. Ama beklediğimizden daha iyi bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Bu projedeki bir şeyi bilgisayar üzerinden tasarlamış olmaktan ki o hayallerimizin üzerinde bir şey oldu. Daha önemlisi o bilgisayar ekranında gördüğümüz şeyin gerçekten burada hayat bulduğunu gördüğümüz aşamaydı. Burası bence esas büyük başarı bu. Yoksa bilgisayar artık bugün muhtelif teknolojilerle, yaklaşımlarla gerçekten bir şeyler tasarlayabiliyor ki buranın bütün tasarımı gözümüzün önünde elle ve tek tek oldu. Ama daha zoru oradaki o ekrandaki görüntünün böyle en ufak fayansına, detayına, oradaki yeşilliğine kadar, görüntüsüne, ambiyansına kadar bir işletmenin içerisine yansıtılmasıydı. Burası çok küçük bir mekan değil. Yaklaşık 2000 metrekare civarında bahçesiyle birlikte tasarlanmış bir alan var. Ve bu alanların her biri o kadar çok özen gösterilip öyle ince düşünülerek çalışıldı ki hem uygulamada hem tasarımda sonuçta buraya gelen her misafirimizin çok göz alıcı bulduğu bir sonuç ortaya çıktı. Ki onu da misafirlerimiz içeri girdiği zaman yüzlerindeki gülümsemeden, memnuniyetten zaten kolaylıkla anlayabiliyoruz. Gelen insanların gerçekten memnuniyet duydukları bir yer. Bence gerçek görüntüsü renderlarından güzel oldu orası. Yani renderları zaten çok güzeldi. Bunun ne kadar uygulansa o kadarına razıyız düşüncesindeydik doğrusu. Ama daha sonra biz baştaki renderlarla gerçek buranın fotoğraflarını yan yana koyduğumuzda birçok insan
gerçeğin fotoğraflardan daha güzel olduğunu ifade etti burasıyla ilgili. Ondan dolayı da yani bir şeyin böyle tasarlanmasından ziyade hayata geçirilmesi konusundaki veya uygulanabilir bir şekilde tasarlanması. Bence bir diğer önemli konusu da burası. Uygulanabilir biçimde tasarlanması da gene oradaki uzmanlıklardan, ustalıklardan bir tanesidir diye düşünüyoruz. Biz senfoni ekibiyle çalışmaktan çok memnun kaldık. Bu hem ya birçok açısı olan iyi bir ekibin özellikleri birçok açıdan değerlendirilebilir. O şekilde ifade edeyim. Birincisi çalışılması kolay, anlaşılması kolay insanlar. Bu bir mimar kibrinden öte gerçekten hem katkı sağlamak isteyip hem de alçak gönüllü bir şekilde işinize yaklaşabilmekle alakalı bir konu. Ben orada hani ben sizden daha iyisini bilirim deyip bunu üslupsuz bir şekilde söyleyen çok mimar ekip var. Ama senfoni hiçbir zaman öyle olmadı. Gerçekten alçak gönüllü bir şekilde bütün işlerimize yaklaştı ve kolay anlaşılabilir yani aynı dili konuştuğumuz insanlar olarak karşılıklı çalışabildik. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı. Bence oradaki sinerjinin, ortak aklın, en güzel birikimlerin ortaya çıkması tam bu noktadan itibaren ortaya çıkıyor. Onun dışında herhangi bir düşünce konusuna onu genişleterek, uygulanabilir bir şekilde genişleterek katmak, ona bir katma değer sağlamak, 1'i 3 yapmak, detaylandırmak, onun içerisinden daha zengin sonuçlar çıkartabilmek. Bu biraz yeteneğin de ötesinde iş bilgisiyle ve tecrübeyle oluşabilecek bir şey. Çok genç yaştaki insanlar olmasına rağmen yani senfoni ekibi bizim çalıştığımız dönemde 30 yaşın altında birçok insan olmasına rağmen o tecrübeyle, o yetenekle, o iş bilgisini beraber harmanlamış olmalarının aslında avantajlarını yaşadık biz çokça. Bu hem yeniliğe açık, hem tecrübeli, hem kibirsiz, hem işbirliğine açık, hem kolay anlaşılır, hem ekip çalışmasına yatkın, hem sonuca odaklı, hem süreçte uygulamayı göz önünde bulunduran bir süreç oldu bizim için. Bunun sonucunda da bizim içimize sinen bir yer ortaya çıktı. İnsanlara halka mal olmuş bir yer bıçaksız. Yapılışından bugüne 3 yılda yaklaşık 300 bin kişi ağırladık burada. Ve bizim hakkımızda en olumsuz yorum değerlendirenler bile hep söze mekan çok güzel ama diyerek başlıyorlar. Ben iyi uyum yakaladığımız noktalardan bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Mekanın bir özelliği vardı. Sonuçta biz senfoni ekibiyle bu uygulamayı nerede yapacağımızı bir kere konuşmuştuk en başta. Bizim beklentimiz tabii ki buranın hem iç mekanının bir bahçe gibi göründüğü, yani insana huzur veren bir iç mekan olması. Aynı zamanda bahçenin de onun da ötesinde hem havadar hem insanın kendini arka bahçesinde hissedebileceği hem şık hem samimi bir mekan olmasıydı. Bunlar bizim temel şartlarımızdı. Ben bu temel şartların hepsinin fazlasıyla sağlandığını düşünüyorum. Sadece bir yeşillik yapmak konusu değil, ahşabın ve yeşilliğin birlikte kullanımı ile ilgili olan bir konu. Orada renk uyumları, çardak, yeşilliklerin geçişi, zemin, biraz şık, biraz yeşil, yani bunları bir arada yorumlanan bir proje olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim beklentilerimizin fazlasıyla karşılandığı bir çalışma oldu. Tasarım süreci bizim açımızdan böyle bizim dışımızda yapılan çalışmaların birdenbire getirilip bize sunulmasıyla oluşan bir şey olmadı. Biz bu sürecin doğrudan içinde olduğumuz, tasarımı aşama aşama birlikte yürüttüğümüz bir şey istedik. Öyle olunca da belki en fazla tasarım sürecinde emek harcadığı kişiler bizlerizdir yani. Bir sonuç sunumu yapıp çıktığı şeyler yerine biz de haftada 2-3 kere bizimle çalışmak zorunda kaldılar. Bunun sonucunda da aşama aşama elimizde büyümüş oldu proje. Yani onların yönlendirmeleri, emekleri, bizim yönlendirmemiz böyle tam ve doğru sağlıklı bir çalışma süreci elde etmiş olduk.
O yüzden de yeterince alternatif değil de hep alternatifleri eleye ele gittiğimiz ama en doğru yolu bu şekilde hafta hafta, aşama aşama inceleyerek geçtiğimiz bir tasarım süreci oldu. Temel şartlar bizim için netti. Yani önce ruhu dizayn edilmiş, sonra vücut bulmuş bir işletme. Bıçaksız açılışından yaklaşık bir sene öncesinden beri çalışılabilen bir işletme. O yüzden ruhu, kimliği, kişiliği, vermek istediği, buranın bedeni henüz bu yer belli değilkenden beri düşünülen ve tasarlanan bir şeydi. Bunu doğru şekilde anladığını düşünüyorum senfoninin ve ona uygun bir tasarım, ona uygun bir ruh biçmesi bu şekilde mümkün oldu. Diğer sanayi yapılarından, diğer evlerden falan da farklı olarak restoranın sunduğu yemeklerle, oradaki misafirperverliğiyle ayrı bir ruhunun, bir kişiliğinin olması çok normal bir şey. Çünkü bir insan buraya geldiği zaman sadece bir mekanın içinde bulunmuyor. Bir ışıklandırmanın içinde bulunuyor, bir lezzet deryasının içinde bulunuyor. Misafir ediliyor, insanlık görüyor ve orada hoşça vakit geçiriyor. Ve kısa süreli gelip gidiyor. O yüzden bu tür özelliklerinden dolayı diğer mekan türlerinden ayrılır restoran. Ve bir kişiliğinin, kimliğinin olması da diğer mekanlardan çok daha fazla bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın bu mekanda anlaşıldığını ve doğru şekilde uygulandığını düşünüyoruz. Bizim en çok burada yani en beğendiğimiz tasarım öğesi doğru ıslak zemin seçimi ve yeşilliklerin böyle birçok tonunun aynı anda böyle hem tuğla, hem klasik, hem yeşil, hem bahçe, hem iç mekan şeklinde kullanılması oldu. Bu bahsettiğimiz o asil şıklığı veya hem yeşil hem klasik görüntüyü elde etmemize yol açtı. Bu anlamda bakıldığında işte bir takım parçalar, öğeler, onu hangi mimari unsurlarla sağladığını senfoni daha iyi biliyor bizden. Sonuçları itibariyle söyleyeyim. Bu yeşilin bu işte malzeme, fayans seçimleriyle birlikte yapılıp bunların da doğru bir işçilikle tam yerli yerine yerleştirilmiş olması buranın kritik öğesini oluşturuyor aslında. Dışarıdan bakan insanlar buranın tam olarak neden güzel olduğunu söyleyemiyorlar. Güzellik zaten biraz böyle bir şeydir. Yani görünce anlaşılır ama tam tarif edilemez bir konudur. O yüzden bıçaksızın güzelliği de bizce böyle bir güzellik. Gece aydınlatması tabii ki güzel. Ayrıca bir ambiyansı var. Işıkların yerleri, akışı doğru. Ama sonuçları itibariyle gelen insana hoşça vakit geçirilen bir huzur verici mekan oldu. Bizim bu zaman yönetimi konusu tabii bu projenin olmazsa olmaz kritik konularından bir tanesi. O birlikte iyi ekip olduk, doğru bir çalışma takvimi belirleyebildik dediğimiz konu aslında bunların en doğru maliyetle yapılabilmesiyle de alakalı bir şey oldu. Biz doğru bir maliyetle buradaki çalışmaları yapmış olduk. Bu doğru maliyet bu tür projelerin biraz olmazsa olmazı kabiliğinden çünkü iş hani güzel bir şey elde etmeye çalışırken böyle çığırından çıkacak maliyetlerle yapılmaya başlandığında o zaman tamamen tadı kaçıyor. Bizim senfoni ile ilgili en çok memnun olduğumuz konu yaptığımız bütçeyle elde ettiğimiz sonuçların o zaman kısıtı içerisinde olmuş olmasının oluşturduğu optimizasyon aslında. Yani doğru zamanlamayla doğru bir projeyi doğru bir bütçeyle yapabilmiş olduk. Biz bu projeyi yaptıktan sonra tabii Türkiye'de inşaat maliyetlerinde çok büyük bir artış oldu. Patlamalar falan bir enflasyon dönemine denk geldi. Ama hemen öncesinde yapılmış çok doğru bir yatırım oldu bizim açımızdan da. Senfoni ile çalışmanın aslında özeti hem de en büyük avantajı aynı şey. Ortak bir yerde söyleyeyim. Harcayacağınız bütçeyle o bütçenin ötesinde ve etkili sonuç almak. Bu. Yani bir sınırlı bütçeniz var. Bu dükkan yani mekan yapılabilir bir şey. Ama belki bunun birkaç katını harcayarak yapabileceğiniz bir şey. Oradaki kritik konu
olabilecek en kısa sürede alabileceğinizin en iyisini bir kısıtlı bir bütçeyle yapabilmek. Bu bence verimlilik dediğimiz şeyin zaten özünü de bu oluşturuyor. Bu tasarlamakla kalan bir şey değil biliyorsunuz. Doğru bir şekilde tasarlamak ayrı bir şey, uygulanabilir şekilde tasarlamak ayrı bir konu. Onun dışında malzeme bilgisiyle beraber en doğru malzemeyi en doğru yerde kullanarak orada tekrarlı, hatalı işler yapmadan bu işi sonuçlandırabilmek en doğrusu. Biz tecrübeyle gençliğin, biraz böyle parlak düşünmeyle iyi uygulamanın kesişim kümesi olarak görüyoruz Sentoni'yi. O yüzden buranın dışında başka projelerde de çalıştık daha sonra ve o aynı başarıyı orada da sürdürdüklerini gördük. En güzel mimari ekip müşteriyle takım olmayı başarabilen ekiptir.